Uzayın her anda tek ve kesin bir şekle sahip olduğunu düşünüyorsanız, kuantum fiziği bu sezgiyi sarsıyor. Çünkü bir kütle, A ve B konumlarının kuantum süperpozisyonunda bulunursa, yani ya A'da ya B'de diye seçilmiş tek bir konum yerine, iki konum durumunu birlikte taşıyan tek bir kuantum halindeyse, uzay zamanın hangi konuma göre eğileceği sorusu ortaya çıkıyor. Genel göreliliğe göre kütle ve enerji, uzay ile zamanı birlikte ifade eden uzay zamanı büker. Bu eğriliğin matematiksel tarifi metrik olarak adlandırılır. Metrik, evrendeki cetvellerin hangi uzunluğu, saatlerin hangi süreyi ölçeceğini ve serbest bırakılan cisimlerin hangi yolu izleyeceğini belirleyen geometrik kuraldır. Kütlenin yeri kesin olduğunda bu kural da kesindir. Fakat kütle iki konumun süperpozisyonundaysa, her konum farklı bir çekim alanına ve farklı bir geometriye karşılık gelir. Belirsiz metrik denilen şey budur. Tek bir klasik geometri baştan seçilmez. Farklı geometriler, kuantum durumunun ayrı dallarıyla birlikte tanımlanır. Peki, böyle bir uzayda hareket nasıl hesaplanır? Çalışmanın ana hamlesi, kuantum referans çerçevesi kullanmaktır. Referans çerçevesi, hareketi kimin açısından anlattığımızdır. Trenin içinden bakmakla perondan bakmak arasındaki fark gibi. Araştırmacılar, bakış açısını süperpozisyondaki kütleye taşıyor. Bu yeni çerçevede, kütle belirli bir yerde görünür ve çevresindeki çekim alanı bilinen fizik kurallarıyla hesaplanabilir. Süperpozisyon yok olmaz. Bu kez, test parçacığına ve eski gözlem çerçevesine aktarılır. Ardından dönüşüm, tersine çevrilerek başlangıçtaki bakış açısına dönülür. Kuantum referans çerçevelerinde süperpozisyonun ve dolaşıklığın hangi sistemden bakıldığına göre farklı biçimde tarif edilebilmesi yöntemin temelini oluşturur. Sonuçta hafif bir test parçacığı tek bir yol yerine farklı yörüngelerin süperpozisyonunda hareket eder ve kaynak kütleyle dolaşık hale gelir. Buradaki dolaşıklık iki sistemin durumlarının artık birbirinden bağımsız tarif edilememesi demektir. Parçacığın izlediği yol kütlenin hangi kuantum dalında bulunduğuyla bağlantılıdır. Aynı yöntem kuantum saatlerine uygulandığında saat her dalda farklı çekim etkisi yaşar ve farklı miktarda yavaşlar. Buna kütle çekimsel zaman genişlemesi denir. Güçlü çekime daha yakın olan saat, uzaktaki saate göre daha yavaş ilerler. Çalışma teoriktir ve yalnızca farklı kütle düzenlerinin aralarındaki göreli mesafeleri koruyan kayma veya dönmelerle birbirine bağlanabildiği durumları kapsar. Ayrıca fizik yasalarının kuantum koordinat dönüşümleri altında aynı biçimi koruduğunu varsayar. Buna rağmen rakip modellerden ayrılan net bir öngörü üretir. Yarı klasik modeller ortalama tek bir çekim alanı oluştururken, çöküş modelleri süperpozisyonun sona ermesini bekler. Bu çerçevede ise kuantum sonda iki yörüngenin süperpozisyonunda kalır ve kütleyle dolaşır. Bunu sınamak için bir kütleyi iki konumun süperpozisyonuna hazırlamak, yakınına kuantum bir sonda ya da hassas bir saat yerleştirmek ve sondanın yolları arasında dolaşıklık veya dallara bağlı zaman farkı aramak gerekir. Kütlenin nerede olduğu tek bir klasik cevap taşımıyorsa, uzay zamanın hangi geometriye sahip olduğu sorusu da tek bir klasik cevap taşımak zorunda değildir.